Şimdi üçüncü adımda diğer bileşen kurulumlarını yapalım. Bunlardan bir tanesi de proxy. Hatırlarsanız Veeam Backup and Replication'ı vesaire kurduk. Ama ilerleyen dönemde bir hot modunu kullanabilmek için proxy'ye ihtiyacım var. Güvenlik nedeniyle farklı bir bileşene kuruluyor. Kurmazsam ne olur? NBD Network moduyla alır. Çünkü o herhangi bir mount, demount işlemleri istemediği için güvenlik anlamında tek bir sunucu üzerinden de yedek alır. Ne olur? Performans da olmayabilir. Dolayısıyla production ya da biraz daha demo ortamlarında hot kullanabilmek için mutlaka bir proxy kurmamız gerekiyor. Şimdi hızlıca bir tane sanal makine açıyorum. Create yeni bir makine. Onun da ismini verelim. Tekrar hatırlatıyorum. Ben DNS ayarlarını daha önce yaptım. İsmini verdim. Çok kabaca işletim sistemi içinde Linux seçiyorum. Rocky Linux 64. Daha sonra da CPU ne demiştik? 4 core, minimum 8 GB RAM. Bununla beraber de 2 tane hard diske ihtiyacımız var demiştik. 120'lik olması gerekiyor. Şurada tin yapacağız. Alan problemlerimiz yüzünden. Burada da tin yapacağız. 2 tane tin diskim olacak. Ondan sonra tekrar network'ümüzü bağlayalım. Diğer yandan benim kendi ortamıma özel diyelim. Şuradaki time senkronizasyonunu kapatıyorum. Bunu hazırlamış oluyorum. Proxy'mi hazırladım. Hızlıca ayarlandıktan sonra tekrar power on diyorum. Ve açıkçası burada remote konsola geçmek istiyorum. CD'yi çok daha kolay bağlayarım diye. Arka planda remote konsola bağlanayım. Ben hızlıca CD'sini takayım. Şuradan da web konsol üzerinden devam edelim. Disk olarak, CD olarak client'ımı gösteriyorum. Ben siz arzu ederseniz zaten ISO'yu data store'a atıp oradan da devam edebilirsiniz. Çok daha efektif de olabilir devamlı kullanacağımız için. Ben hızlıca ISO dosyasını bağlıyorum. Veeam Software Appliance 13.00.49.67 ISO'yu bağladım. Mount ettim. Buradan da SATA CD-ROM'dan açmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi yine ISO'dan geldiğimiz zaten Backup and Replication, Enterprise Manager ve UEFI Firmware Settings diye çıkıyor. Bu aynı ISO olduğu için Veeam Software Appliance'la daha doğrusu OVA'nın bir versiyonu olduğu için ISO'da da ekstra olarak Replication, Enterprise Manager ve UEFI Firmware Settings'leri ayarlarına girebiliyoruz diyelim. Şimdi bizim burada ihtiyacımız olan GEOS Appliance yani proxy'yi kurabileceğimiz Appliance'ın ISO'su. Bunu bilerek burada taktım. Şimdi diğer ISO Appliance'ı takarak arka planda GEOS kurulumuna başlıyor olacağız. Şimdi bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bazen kafa karıştırabiliyor. İşte veeam.com downloads trial versiyonu ya da my.veeam.com adresinden download'a dediğinizde geleceğiniz adres bu. Normal şartlarda standart deployment Windows diye çıkar. Sizlerin VSA'yı indirebilmesi için pre-hardened software appliance'a basıyor olması lazım. Buraya bastığınızda burada dediğim gibi hem ISO hem OVA formatı var. Biz ilk kurulumda OVA'yı kullandık. Zaten sadece VBR kurulabiliyor. Ama bunun dışında Enterprise Manager'da kuracaksam veya işte VMware ortamım yok ya da farklı bir yere kuracaksam zaten ISO'yu indirmem gerekiyor. ISO'yu da buradan indirebilirsiniz. Şimdi bununla beraber alt tarafa gittikçe Software Appliance Guide'larımız var ve daha da aşağı indiğinizde Additional Downloads altında Extensions and Other bölümü var. Buranın içerisinde de gördüğünüz gibi Veeam Infrastructure Appliance dediğimiz bir bölüm var. Buradan bu proxy olsun, gateway olsun, diğer bileşenleri yükleyebileceğimiz kurulumun appliance'ı bulunuyor. Infrastructure Appliance diye geçer. GEOS Appliance'ı da diyebilirsiniz. Buradan hızlıca bunu indiriyoruz. Bu dosyayı kullanarak boot ettiğimizde de
diğer appliance'ları çok rahatlıkla kurabiliyor olacağız. Hemen burayı indiriyorum. Şimdi diğer appliance takıyor olacağız. Şimdi bunu kapatalım. Buraya gidelim. Şuradaydık. Hemen ISO'sunu değiştiriyoruz. Yeni indirdiğimiz ISO ile beraber. Bu yeni indirdiğimiz ISO'nun ismi de bakalım bittikten sonra zaten Vim GeoS 13 diye geçiyor. Onu bağladım ben arka planda. Ekranları değiştirmemek için böyle yaptık. Bunu da hemen bir Send Ctrl Alt Delete diyelim. Yine boot etsin. Gördüğünüz gibi GeoS ekranı biraz daha farklı. Vim GeoS yazıyor. Diğer yandan da opsiyonlarımız işte Infrastructure Appliance, Infrastructure Appliance with iSCSI veya NVMe TCP. Bunları daha sonra değerlendiriyor oluruz. Veya Hardened Repository kuracaksam 3 farklı appliance modelim var. Genel olarak zaten iSCSI ya da NVMe tarzı bir protokol konuşmayacaksak normal birincisiyle gideriz. Üçüncüsü de zaten çok basit Hardened Repository ayarları. Ben Enter'a basıyorum. Pardon. Şu şeyi alalım. Şöyle bir oynayalım. Tamam. İkinci adımda da install ya da reinstall var. Çok basit zaten. Yeni kurulum yapıyorsak install, her şey silinir. Herhangi bir problemde sadece ayarlar silinip işletim sisteminin tekrar install etmesini istiyorsam da reinstall'a basıyorum. Install'a bastık. Yine benzer şekilde bunlar sizlerin ortamında büyük bir ihtimalle çok daha hızlı gidecektir. Benim biraz daha küçük ortamım olduğu için performansal anlamda yavaş olarak devam ediyor ama hiçbir problem yok. Onun için biraz bekliyor olacağız. Gördüğünüz gibi hemen belli yüklemeleri esasında yaptı. Arka planda da belli yüklemeler tamamlandıktan sonra kontrollerini yapıyor. Burada herhangi bir disk problemi, CPU memory problemi, daha doğrusu kaynaksal anlamda yanlış konfigürasyon olursa sizlere uyarı veriyor olacak. Şimdi Wizard'ımıza geldik. Diyor ki devam edecek misin? Her şeyi sileceğim. Tabii ki, çünkü biz yeni kurulum yapıyoruz. Yes diyorum. Vim ekranına geliyorum. Gördüğümüz gibi Installation Environment tanımlanıyor. Zaten klavyeye ben de tekrar denedim. US olarak duruyor. Onun için i harflerine ve işte karakterlere dikkat etmekte fayda var. Ve hatta benzer süreci sizler Hardened Repo içinde ilerletebilirsiniz. Birebir aynı sürüm üzerinden gidiyor. Tek dikkat etmeniz gereken şey zaten nedir o? Disk. Yazacağımız disk alanını ona göre vermeniz gerekiyor. O zaman da Hardened çok rahatlıkla zaten kurulmuş olacak. Buraları hızlı geçebilmek için ben hızlandırıyor olacağım sizler için. Şimdi kurulum hızlıca kendi kendine tamamladı. Benzer Wizard'ımız var. İlk ekranda mouse'umuzu kaybetmezsek hemen basıyoruz. Bununla beraber de proxy'yi kurmuştuk. Vim Backup Replication 13 Proxy 01 demiştim ben. Burada tabii ki hostname'imizi fqdn olarak yazalım. İleride problem yaşamayalım. DNS record'lar mevcut da var. Daha sonra da daha önce belirlediğim IP'sini giriyor olacağım. Maskımız, gateway'imiz, onunla beraber de DNS sunucumuz. DNS sunucusu da önemli çünkü NTP ayarlarını alması gerekiyor. Orada da resolution ihtiyacı oluyor. Daha sonra da şuradan hızlıca next diyelim.
Şuradan change diyelim. İstanbul'a gelelim. Asya diye ben seçtim. Yine 22-25 esasında saat bilgisi güncel. Hemen bir sync diyelim. Tamamdır. Hiçbir problem yok gibi duruyor. Bir şey atmadık mı bakayım. Burada yok. Statik olarak girdik. Ve next dedik. Bununla beraber de next'e bastık. Yine host admin şifresi veriyorum. MFA'mı konfigür edeceğim. Telefonumu açtım. Artı adresine bastım. Personal account dedim. Scan QR. Buradan QR üzerinden de tanıtıp Authenticator'ıma ekliyorum. OK diyorum. Ve Authenticator'ımdan aldığım kodu buraya giriyorum bir seferlik. Ondan sonra next diyerek hayatıma devam ediyorum. Bunlar genelde bütün appliance'lar için aynı süreç. Benzer şekilde Security Officer'ı giriyorum. Eğer girmezsem dediğim gibi herhangi bir şekilde ihtiyacınız olduğunda tekrar kurmanız gerekiyor olacak. Farklı bir şifre verdim, geçtim ve finish dedim. Bunun üzerinde herhangi bir VM Backup and Replication servisleri olmadığı için zaten çok hızlıca kendini ayağa kaldırdı. Host Management'ımız yine 10443'te. Bununla beraber de hostname'imiz ve IP adres bilgilerimiz var. Bunun da isterseniz bir host management tarafına gidelim neler var diye bir bakalım. İsmine doğru gidiyor olacağım. Ben şuradan duplicate diyelim. Şu ismi değiştirelim. Çok daha rahat olsun. Bizim neydi? Proxy 01 1443. Buna basıyoruz. 143. Ben hemen tekrar bastığımda aldı. Advanced'den gittim. VM admin dedim. Bastım. MFA'mdan kodu istiyorum hemen. Hangi kodu istiyorum? Proxy için. Onu da girdim. Gördüğümüz gibi Network Time, Remote Access, User Role'ler, Backup Infrastructure, Backup Server Connection. Burayı bol bol konuşuyor olacağız. Update'ler vesaireler. Dolayısıyla ilk kurulumu tamamlamış olduk. Bir sonraki adımda ben hızlıca Hardened Repo'da kuruyor olacağım. Benzer süreçler ve daha sonraki adımda da bunları VM Backup and Replication Software Appliance ile entegre ediyor olacağız. Şimdilik bir sonraki adımda görüşmek üzere.